Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte 2022 yılının en çok beklenen oyunlarından biri olan Horizon Forbidden West'in ön incelemesini yapacağız. Ben gerçekten çok heyecanlıyım. Sebebi de şu: Horizon Forbidden West yeni nesil oyun mantığının ilk örneklerinden biri olacaktı. Birçok kez ertelendi. En son Aralık sonunda çıkacak dediler. Sonunda 18 Şubat itibariyle Horizon Forbidden West PlayStation 4 ve 5 platformlarında oyuncularıyla buluşacak. Şimdi biz Shift Elite ailesi olarak bu oyuna erken erişim sağladık, birazcık oynadık ama ben oyun notlarıma geçmeden önce sizinle kendi oyun mantığımla ilgili bazı detaylar paylaşmak istiyorum. Benim oyun tarzım daha çok FPS türünde. Yani ben 40-45 dakika sürsün, sonra bitireyim, kapatayım bilgisayarı mantığında ilerleyen bir insanım. Bu yüzden de çok uzun soluklu oyunlar bana çok fazla zevk vermiyor ama hem PlayStation hem de Xbox konsollarına çıkan oyunları da takip ediyorum. Bu oyunun böyle çıkacağı söylenmeye başlandığı zaman ben Horizon Zero Dawn'a bir göz attım. İlk önce inceleme videolarıyla başladım ve inceleme videolarını izlediğim zaman ben bu oyunu neden daha önce oynamadım oldum. Çünkü hem karakter Aloy hem de senaryo bakımından beni gerçekten tatmin eden bir oyun oldu. Şimdi sizinle ikincisi yani Forbidden West ile birlikteyiz. Ben o yüzden çok sizi bekletmeden oyunla ilgili yorumlarıma geçmek istiyorum. Şimdi ilk olarak ben size oyunla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Daha önce de belirttiğim gibi oyun 18 Şubat'ta çıkacak. PlayStation 4 ve 5 için çıkacak. PlayStation 4 için satın alırsanız 5'e ücretsiz yükseltme hakkınız olacak. Ve en önemlisi de yaklaşık olarak 98,34 GB'lık da bir depolama alanınıza ihtiyaç duyuluyor. Biliyorsunuz ki özellikle PlayStation 5'e depolama alanı bazen sıkıntı yaşatabiliyor. O yüzden de bu oyunun birazcık fazla depolama alanına ihtiyaç duyduğunu söylemekte fayda var. Peki grafiklere baktığımız zaman bu oyun hangi grafik performanslarını destekliyor? Hemen onu da söyleyeyim. Horizon Forbidden West'te iki farklı grafik modumuz var. Bunlardan ilki 60 FPS aldığımız performans modu. İkincisi ise 4K görüntü yakalayabildiğimiz çözünürlük öncelikli oyun modumuz var. Tabii oyunu 4K ya da HDR modunda oynayabilmek için de monitörünüzün ya da televizyonunuzun bu görüntü kalitelerini desteklemeleri gerektiğini söylemekte de fayda var. Şimdi gelelim oyunun fiyatına. Bildiğiniz gibi PlayStation 5 oyunları biraz Türk oyunculara tuzlu gelebiliyor. Horizon Forbidden West oyunlardan bir tanesi olacak. PlayStation 4 sürümlü Horizon Forbidden West 599 TL, PlayStation 5 için çıkan oyun ise 699 TL ki bunlar standart paketler. Eğer Digital Deluxe paketini almak isterseniz de 785 lira gibi bir fiyatı gözden çıkarmanız gerekiyor. Ama şunu söyleyeyim. PlayStation 4 fark ettiğiniz gibi daha uygun ve ücretsiz 5'e yükseltme hakkınız oluyor. Yani burada bunu 100 lira ucuza alıp PlayStation 5 için yükseltebilirsiniz ki böyle daha hesaplı oluyor ama bunu benim söylediğimi kimseye söylemeyin tabii. Ben biraz oyunun detaylarını size Aloy'dan başlayarak anlatmak istiyorum çünkü ana karakterimiz Aloy, asıl önemli olan detayları onda gizli. İlk önce görünüşüyle başlayalım. En son neler olduğunu zaten hep birlikte hatırlıyoruz. Yeni oyun yani Horizon Forbidden West bu son Hades'le ilgili olan bitenlerden 6 ay sonra devam ediyor. Aloy'un görüntüsüne baktığım zaman Aloy'un biraz yaşlandığını görüyorum. Yani yüzündeki detaylar olsun. Bu kadın biraz yaş almış gibi duruyor ve eğer söylenildiği gibi hikayenin üzerinden sadece 6 ay geçmişse bu detaylar beni biraz açıkçası ikna edemedi oyuna karşı. Çünkü 6 ayda eğer Türkiye'de yaşamıyorsanız bu kadar yaşlanmak pek mümkün değil. Ama onun dışında görsellere baktığım zaman örneğin Aloy'un saçlarının böyle savruluşu olsun, kıyafetleri olsun, vücudun detayları, hareketleri olsun beni gerçekten etkilemiş durumda. Son derece gerçekçi görünüyor ki o benim oyunlarda en dikkat ettiğim şeylerden biri. Eğer bir kadın karakteri oynuyorsam o saçlarının hareketleri oluyor. Yapay hareketlerden ben pek fazla hoşlanmıyorum. Horizon Forbidden West bol bol keşif yapabileceğiniz, saatlerinizi keşfe ayırabileceğiniz oyunlardan bir tanesi. Açık dünyayı gerçekten çok geliştirmişler. Yapabileceğiniz şeylerin gerçekten bir sınırı yok diyebilirim. Yanlış hatırlamıyorsam bu oyunu bitirmek 50-60 saat arası bir zaman alıyor. Ki bu Zero Dawn'da da yaklaşık aynı süreydi. Tabii bu süre sadece ana görevleri yaptığınız zaman harcamanız gereken süre. Eğer ki yan görevleri yapmak isterseniz kabilelerin içine girip orada çeşitli oyunlar var ki ben burada çok spoiler veremiyorum, çok detay veremiyorum. İşin tadı kaçmasın diye. Oyunda yapabileceğiniz çok fazla şey var. Ben ne kadarını oynadım bu oyunun? Açıkçası ben oyunun yarısına bile gelebilmiş değilim. Çünkü çok yavaş ilerliyorum. Birazcık da böyle hiçbir şeyini atlamamak istiyorum. Örneğin görevlerde düz gitmem gerekiyorsa ilk önce sağa sonra sola gidiyorum ki gözümden kaçırdığım hiçbir şey olmasın, lootlamadığım hiçbir şey kalmasın. Şu ana kadar söylemeliyim ki bu oyun benim bugüne kadar oynadığım
en iyi grafiklere sahip oyun. Dilerseniz ben artık size biraz grafikleri göstereyim. Siz zaten şu an ben konuşurken görüyorsunuz ama gerçekten yeni nesil oyun budur dedirtecek bir oyun olmuş Horizon Zero'dan. Hani yaprakların oynayışı, saydamlığı, hani mesela uca doğru böyle güneşin daha fazla alana yayıldığı yerlerde yaprağın daha saydam olması, daha böyle geçirgen olması ama köklere doğru böyle daha baskın renklerin olması. Yani ben açıkçası grafik konusunda bayağı başarılı buldum, bayağı gerçekçi buldum. Başarıdan ziyade gerçek bir dünyanın yansıması gibi duruyor. Gölgeler de aynı şekilde. Su altımız var. Su altındaki detaylar gerçekten İnanılmaz. Su altında da makinelerimiz var artık. Orada da biraz böyle savaş, dövüş yapabiliyoruz. Hani su altını keşfedebiliyoruz ve yeryüzünde detaylar nasılsa su altında da o kadar emek harcanmış diyebilirim. Biraz size dövüş dinamiklerinden bahsedeyim. Çok fazla yeni makinemiz var savaşabileceğimiz ki Zero Dawn'da en çok şikayet edilen noktalardan bir tanesi makine çeşitliliğinin azlığıydı. Forbidden West'le birlikte artık yeni bir sürü makine tanıyacağız. Çok fazla kendilerine hassas noktaları olan makineler var artık. Yeni canavarlar, kobralar, işte böyle Class Rider'lar, Armadillo'ya benzer, Pokemon'dan Torterra'ya benzeyen böyle yeni makineler falanlar var. Yani Zero Dawn'da o az çeşitlilik yeni oyunla birlikte tamamen giderilmiş durumda. Bu makinelerle ilgili söylemek istediğim bir şey var. Yapay zeka bu noktada gerçekten çok geliştirilmiş. Makineler sizi hem yatay hem dikey şekilde takip edebiliyorlar. Bir sonraki hareketinizi ya da o dikey ya da işte tırmandığınız yerden nereye gideceğinizi tahmin ederek oraya yönelebiliyorlar. Ki bence bu çok güzel bir detay olmuş. Yani sadece botlara karşı savaşmadığınızı, emek harcayıp strateji geliştirmeniz gerektiğini gösteriyor. Dilerseniz biraz açık dünyadan da bahsedeyim. Açık dünyada birçok kabilemiz var. Siz oyunla ilerledikçe farklı kabilelerin olduğunu, her bir kabileye kabul edilmek için çeşitli şeyler yapmanız gerektiğini, ki onu da burada söyleyebilirim galiba. Bu çünkü YouTube'a daha önce de çıkmıştı. Kabilelerde tıpkı gladyatörler gibi böyle daha önceden esir alınmış makinelerle savaşmanız gerekiyor. Kendinizi yani o kabileye kanıtlamanız gerekiyor. Hani bu bence güzel bir detay olmuş. Bir de şu çok hoş. NPC'ler sürekli etkileşimde olabiliyorsunuz ama açık dünya olduğu için gün içerisinde çalışma saatleri de değişiyor. Bence bu hoş detaylardan bir tanesi olmuş. Birazcık da Aloy'un dövüş yeteneklerinden bahsedelim. Bildiğiniz üzere Aloy bu zamana kadar hem Zero Dawn'da da hem artık Forbidden West'de de bir elinde mızrak, sırtında da okla takılan bir ablamızda. Bu devam ediyor. Elbette daha fazla silahlar da var. Örneğin demir kanca kullanarak bazı yerlerden kendini çekebiliyor. Bazı işte sert nesneleri o kanca sayesinde kaldırabiliyor, çekebiliyor. Birçok şey yapabiliyor. Yüksekteki bir yere de yine onu sayesinde atlayabiliyor. Birçok yeni silah var. Hatta ateşli silah da var. Ama siz bence ne olduğunu birazcık oynayarak görün. Ben işin spoilerını kaçırmak istemiyorum. Çünkü her yeni özellikle çok güzel anlarda tanışıyorsunuz. Yani benim mesela artık söyledim ama ateşli silahla tanışmam çok gerçekten ona ihtiyacım olduğu bir durumda oldu. Bence bu Guerrilla'nın yaptığı en iyi oyunlardan bir tanesi diyebilirim. Şunu da belirteyim. Evet, mızrak ve ok önceki oyuna aynı olabilir. Ancak şöyle bir detay var. Mızrakla artık Aloy kombolar yapabiliyor. Yani işte bitirici vuruşlar yapabiliyor. Üst üste hassas yerlerine denk getirdiği zaman kombolara girişebiliyor. Yani bana birazcık da açıkçası bir garip bir örnek olacak ama Black Desert Online'ı hatırlattı. Sanki böyle Paladins oynuyormuşum gibi hissettirdi o komboları sayesinde. Yani ben açıkçası Aloy'un yeni dövüş stilini beğendim diyebilirim önceki oyuna göre. Ben birazcık da size DualSense'ın dokunsal geri bildirimden bahsetmek istiyorum. Ben daha önce bu dediğim teknolojinin en babasını Metro Exodus'ta gördüm. Yani silah değiştikçe tetiğin sertleşmesi, her silahta ayrı bir düzeneğin olması, düzenek derken işte yani yapmanız gereken, harcamanız gereken efor her silahta farklılık gösteriyordu. Yanlış tecrübe etmediysem, yani ben hepsine teker teker denedim ama Horizon Forbidden West'te dokunsal geri bildirim silahlardan silaha çok fazla değişkenlik göstermiyor. Yani hepsinde aynı bir sertlikte tetik hissediyorsunuz. Aynı efor sarf ederek nişan alabiliyorsunuz veya ateş edebiliyorsunuz. Ki bana bu yeterli geliyor. Metro Exodus'ta ben bunu biraz abartı buluyordum. Bunu da belirtmiş olayım. Oyunun bence en güzel özelliklerinden bir tanesi de, ki bu Zero Dawn'da biraz şikayet edilen bir durumda, çok fazla sinematik yoktu. Yani oyunda çok büyük bir gizem vardı. Aloy kimdi, işte hikayesi neydi, neden dışlanmıştı, neden toplum onu kabul etmiyordu gibi birçok gizem vardı. Ve bunları böyle sürekli bir hadi çözeceğim, hadi sırrını öğreneceğim tarzına ilerlerken sinematik azlığından dolayı biraz şikayet vardı. Ama bence bu eksiklik Forbidden West'le birlikte tamamen giderilmiş durumda. Oyunda bol bol başlangıcının itibaren ilk görevlerde ben açıkçası böyle sürekli sinematiğe maruz kaldım ve hikayeyi çok daha
detaylı bir şekilde öğrenmeye başladım. Bu dediğim gibi bu sinematik ağzı Forbidden West'le birlikte giderilmiş durumda. Sinematikti, oyunu demişken tabii ki de burada Türk oyuncuların en çok beklediği şeylerden bir tanesi de dil desteği. Oyunda Türkçe altyazılı dil desteği bulunuyor. Ne yazık ki seslendirmeler hala İngilizce ya da belirli dillerde var. Ancak Türkçe olarak altyazı seçebilmek mümkün. Ama tabii ki de Eloy Türkçe konuşmuyor maalesef. Dilerseniz ben size oyun içerisindeki o 6 yetenek ağacından da biraz bahsedeyim. Oyunda daha çok böyle sneaky beaky dolaşmanızı sağlayan ya da işte healer tarzında kendinizi daha hızlı veya daha fazla, daha yüksek oranla iyileştirmenizi sağlayan 6 farklı yetenek ağacımız var. Bunları yetenek puanları kazandıkça açabiliyorsunuz. Ben ilk olarak açıkçası casus böyle gibi oynamayı çok severim. Gizli gizli arkadan sıvışmayı çok sevdiğim için ilk önce casus yetenek ağacımı açtım. Ama tabii devamında ikinci açacağım yetenek ise büyük ihtimalle iyileşme üzerine olacaktır. Evet, son olarak grafiklerle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bunu da kaçırmadan söyleyeyim. Gördüğünüz gibi grafikler gerçekten üst seviyede. Çözünürlük öncelikli grafik modunu seçerseniz size bir şölen yaşatıyor ki böyle hani etraftaki işte deniz, kum, güneş üçlüsünün böyle ya da işte şelaleydi, oydu buydu birçok manzara size hem kendinizi iyi hissettiriyor hem de grafik olarak gerçekten tatmin ediyor. Ama şöyle bir şey var. PlayStation 5 için üretilen, daha doğrusu PlayStation 5 için tasarlanan bir oyunda bu kadar güzel grafikler varken bu oyunu PlayStation 4 nasıl kaldıracak? Ben bunu açıkçası çok merak ediyorum. Ki ilerleyen haftalarda da ben bunu PlayStation 4'te biraz deneyimlemek istiyorum. Daha önce de belirttiğim gibi bu bir ön inceleme videosu. Kurallardan dolayı sizlerle çok fazla detay paylaşamıyorum. Gönül isterdi ki böyle bir yandan ben oynayayım, bir yandan size tanıtayım ya da hani böyle uzun uzun anlatayım ama dediğim gibi burada sadece ön inceleme yapabiliyoruz. Bence Horizon Forbidden West yeni nesil oyunun ilk temsilcisi olmasına rağmen gayet güzel bir iş başarmış ki çok uzun soluklu ve çok büyük bir hype'le beklenen bir oyunlar artık son zamanlarda hayal kırıklığı yaşatmaya başladı. Bence Horizon Forbidden West onlardan bir tanesi olmayacak. Benim görüşlerim bu kadar. Oyunu oynadıktan sonra ya da iyice böyle detaylarına girdikten sonra yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna lütfen basın. Şimdilik hoşça kalın, görüşmek üzere.